Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Ben de her şey yolunda, çok şükür. Biz iyiyiz, mutluyum çünkü çocuklarım yanımda. Şimdi buraya kadar gelinir, bu İstanbul'daki minik evim diyorum. Aa, bu ne? Sinek. Minik evim diyorum. O kadar benimsemişim, sonuçta kızımın evi. Buradan böyle küçük bir ev turu videosu hazırlamasam olmaz. Aslında ben videoyu çektim ama şöyle kısacık da size bilgi vereyim istedim. Şimdi yeni gelen arkadaşlar var. Onları hemen kısacık bir anlatayım. Normalde ben burada yaşamıyorum. Kızım uzun süredir İstanbul'da yaşıyor. Ve ben o süre içerisinde işte pandemiymiş, iştir güçtür, bir türlü kızımın evine gelemedim. Çocuğumu da çok özledim. Bir boşluk yakaladım. Bu boşlukta da gideyim kızımı doya doya bir sarmalıyım istedim. Şimdi evin de hikayesi anlatmak istiyorum. Biraz sonra gösterecek olduğumuz minik evimiz sadece 50 metrekare. Yani şöyle düşünün, benim oda turlarını izleyenler biliyor. Benim sadece oturma odam 50 metrekare. Yani bölmüşler. 2 yatak odası, bir banyo, bir koridor. İşte minicik de bir oturma alanı var. Mutfağı var. Az sonra hepsini paylaşacağım sizinle. Yani benim odadan ev yapmışlar. Kızım da diyor ki İstanbul'da şaşırma anne, evlerin birçoğu böyle. Neyse. Sağlık olsun, yetiyor. Ben şöyle hemen size hikayesi anlatmak istiyorum. Aylar önce kızım İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Ve geldi buraya. Evini kendisi buldu. Burada bir ev arkadaşı vardı, Mona. Kendisi aslen Moğolistanlı. Hatta arkadaşı hep yabancı bir ev arkadaşı istemiş. Kızımı görünce Rus zannetmiş. Çünkü benim kızımı gören herkes Rus zannediyor ve Rusça konuşmaya başlıyorlar. Ve kızımdan etkilenmiş, enerjileri de güzel tuttuğu için kızım buraya taşındı. Bir odada o kaldı, diğer odada da Mona kaldı. Zaman içerisinde Mona İtalyan bir beyefendiyle nişanlanıyor. Hikayeye bakın. Ve evin bazı kuralları var. Erkek arkadaş almaları yasak. Hal böyle olunca Mona geçici bir süre başka bir eve taşınıyor. Nişanlısıyla birlikte yaşıyorlar. Birkaç ay sonra nişanlısı beyefendi İtalyan. İtalya'ya gidecekler ve nikahı orada yapacaklar. Bu da güzel bir tesadüf oldu. Kızımla dost oldular. Çok iyi arkadaş oldular. Sonuçta aylardır birliktelerdi. Şimdi bu eve taşındığında evdeki bütün mobilyalar Mona'ya aitti. Şimdi Mona da yurt dışına gidecek olunca biz biraz böyle kara düşündük. Sonuçta yeni bir eşya almayı istemedik. O kadar masraf yapmanın bir mantığı yok. Belki işi başka bir yerde olacak, başka bir yere taşınacaktı. Ben de dedim ki anneciğim, sonuçta aylardır kullandığınız buzdolabı, çamaşır makinesi, işte biraz sonra göstereceğim eşyalar, Mona ile konuş, onları biz satın alalım. Hal böyle olunca sonuçta huyunu tüyünü biliyorsun. Buzdolabı arızalı değil, çamaşır makinesi arızalı değil. Buradan ikinci el almış olsam bile ikinci eller biraz tehlikeli oluyor biliyorsunuz. Getirecek, nakliyesini bulacak, koyacak eve, çalıştıydı, çalışmadıydı. En mantıklısı buydu. Hal böyle olunca bunları ben aldım. Daha sonra kızım da ufak tefek, bir evin ihtiyacı bitmiyor biliyorsunuz. Tenceresidir, tavasıdır, işte kepçesidir, osudur, busudur. Kendisi ufak tefek eşyalarını tamamladı. Haricinde ben kaç defa koli gönderdim, kaç defa posta gönderdim, nasıl denir, kargo gönderdim, onu anımsayamıyorum bile. İşte ütüsüdür, elektrikli süpürgedir. Yani koca dolu kolilerle evi ev haline getirmeye çalıştık. Anne kız ikimiz de böyle çalışıp çabalayarak epeyce bir eksiklerini giderdik evin. Şu anda gerçekten bir eksiği yok. Zaten biraz sonra da göreceksiniz. Ancak ufak tefek eksikleri vardı. Onları da ben buraya geldiğimde tamamladım. Onları da zaten paylaştım. Diğer videoları izlerseniz onları da görebileceksiniz. Başka söylemek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Sanırım yok. Şimdi hemen size minik evimizin görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Şöyle giriş kapısından paylaşayım sizinle de neyin ne olduğunu anlayın. Şu gördüğünüz alan, biraz sonra o tarafa geçeceğim, buraya çekeceğim. Bu gördüğünüz alan oturma odası. Bu küçücük minimalist olan alan. Masa yokmuş. Kızım bunu Trendyol'dan almış. Açılabilir bir masa bu. Açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Bilirsiniz zaten siz de onu. Benim şimdiye kadar hiç kullanmadım ama böyle bir alanda da gerçekten ihtiyaçları giderebilecek bir masa olmuş. Çok iyi düşünmüş. 3 tane de tabure almış Trendyol'dan. Bu da
daha önce burada oturan kızımın arkadaşının koltuğuymuş. Bunu bırakmış. Kızım da bunu atmaya fırsat bulamamış. Kalkmış, canın kaldı. Şimdi odaya koymuş. Şimdi ben gelince işe yaradı. Dediler ki burası anne koltuğu olsun. Ben burada oturuyorum yemek yerken. 3 tane de tabureyi getiriyoruz. Kahvaltımızı, yemeğimizi burada yedik hep. Şöyle biraz daha ilerleyeyim. Bu halıyı hatırlıyorsunuz. Bu halıyı bu şekilde koydu kızım şimdi. Oraya çünkü tam lavabonun önüne sığmadı. Ama zaten ev doğalgazlı. Doğalgaz boruları zeminden gittiği için yerler sıcacık. Yani öyle çorapsız bile dolaşabilirsiniz. Durun, geçmeye çalışıyorum buradan. Şimdi mutfak tarafına gideceğim. Sonra tekrar buralara döner gösteririm size. Buzdolabı, bunu aldık. Buzdolabını. Bu aldıklarımızın arasında mutfakta bu şekilde mini minnacık bir mutfak. Şurası banyoya gidiyor. Böyle bir mutfak ama gayet yeterli. Yani 2 kişi için yeterli. Söylediğim gibi biz 4 kişiyiz. Bizim için bile yeterli oldu. Fırın ve davlumbaz ya da ne deniyordu ona? Ay, adı aklıma gelmedi. Her neyse işte aspiratör. Aspiratör evinde mutfak dolapları da haliyle evin. Şöyle gelip tekrar göstereyim size. Böyle geliyorsunuz ve mutfak oturma odasından mutfağa geçmiş oluyorsunuz. Bu şekilde. Kızım kendi ihtiyaçlarını, ay kıyamam yavrum benim. Önceden diyor anne hep diyor kıyafet bakıyordum. Şimdi diyor ev eşyası bakıyorum. İyi ki diyor şok var. Şoktan almış bu tepsiyi. Güzel de bir şeymiş. Metal, benim çok hoşuma gitti. Bunu Can hediye olarak getirdi ben buradayken. Kapıya astı, sonra çıkardılar, tekrar astılar falan. Bu kavanozları da şoktan aldığını söyledi. Bu yağdanlık. Sonra şurada gördüğünüz sürahi. Bir de şöyle bulaşık yıkadıktan sonra sepet almamış. Böyle bir şey almış Ikea'dan ama onun çok sağlıklı olmayacağını düşündüm ben. Gitmeden önce bulabilirsem buraya bir sele gibi bir şey bakacağım. Bulaşık selesi. Bu da birlikte almış olduğumuz kettle'ımız biliyorsunuz. Bu çamaşır makinesi de daha önceki arkadaşının da, bunu da satın aldık. Yani ben ev düzmüşüm burada haberim olmamış. Şöyle bir de şöyle banyoya girip göstereyim size. Bu tarafta böyle gözüküyor. Şu anda Zara ders yaptığı için biraz sonra da kaldığımız kendi odamızı paylaşacağım sizinle. Böyle işte mutfakta bu kadar. Hemen şu kenara da bunlara çok ihtiyaçları vardı. Çok ihtiyacı vardı kızımın. Bunları da ben buradan biliyorsunuz A101'den sipariş ettim böyle. Bu sayede bu ihtiyaçlarını da karşıladık. Şöyle şu taraftan tekrar bir paylaşayım sizinle. O eski koltuk orada benim anne koltuğum. Bu şekilde görüyorsunuz zaten, çok fazla söze gerek yok. Minik ama kullanışlı. Kullanışlı diyeyim, aslında bir oturma odası olsa çok daha iyi olurdu. Masada böyle gözüküyor. Şöyle açıyoruz. Şimdi koltuktan açamadım ama siz anladınız zaten. Şurada kızımın kitapları var bakın. Rusçasını geliştiriyor. İngilizcesi iyi zaten. Ama Rusçasını geliştirmek için şunu da paylaşmadım sizinle. Şöyle bir telefon kılıfı aldım. Havalimanından, Antalya'dan. Böyle bir şey. Çünkü daha önceki telefon kılıfımı da ben yine Antalya Havalimanı'ndan almışım. El işçiliğiydi. O böyle ışıl ışıl, çok hoşuma gidiyor ama kayıyordu. En azından şimdi fotoğraf çekerken şöyle tutabiliyorum. Bu iyi oldu. Bunu da paylaşmış oldum sizinle. Şöyle bir geleyim. Bunları da kızım yine Trendyol'dan almış. Böyle duvar aksesuarları. Benim hoşuma gitti. Güzel olmuş. Güzel yakışmış. Şöyle tekrar bir döneyim. Burası valiz cenneti. Şu kızımın valizi. Şu diğer ikisi bizim valizler. Zara ile ikimizin bayağı bir tane valizle gidecek gibi olacağım. Çünkü bir tane valizi boşalttım biliyorsunuz. Antalya'dan birçok ihtiyaçları vardı kızımın. Onları getirmiştim. Şunlar da bizim eşyalarımız, Zara ile bunlar valize girecek. Şöyle bir de ayakkabılık vardı. Bunu da satın aldık. Bu da daha önceki oturan bayanın da, işte kızımın ayakkabılarını görüyorsunuz. Bizim ayakkabılarımızı görüyorsunuz. Yani odamız bu şekilde. Şöyle mutfaktan banyoya giriliyor. Banyoyu da paylaşayım sizinle. Öyle çok büyük bir banyo değil ama eve göre çok küçük bir banyo da değil. Yani 2 kişi için bence ideal ki 4 kişiyiz şu anda, dördümüz. Herhangi bir problem yaşamıyoruz.
Böyle yapmışlar banyoyu. Şöyle şurada bir havlu panı var. İşte klozeti böyle gözüküyor. O Trendyol'dan kızımın vermiş olduğu sipariş vardı, raf. Dün akşam bunu kurduk. Bunu buraya koyduk şimdilik. Ama muhtemelen o kapının arkasına gelecek. İşte eşyalarını falan düzenledik. Rafa ihtiyacı vardı burada. Duşakabin. Duşakabinde biraz yıpranmalar olmuş bu metalinde. Bunu ne kadar temizlesem de bir türlü şu anda parlatamadım. Onun için bir şeyler düşünmem lazım. Buraya şampuanlarını koymuş. Şöyle dönünce bir lavabosu var. Her evde olduğu gibi. Şurada benim malzemelerim var şu anda. Şu düzenleyici de hatırlarsınız. Şok'tan almıştık beraber. Bu minik odayla bir başlayalım. Minimalist küçücük bir oda işte yeterli geliyor. Bu nevresim takımını hatırladınız mı? Ben alıp göndermiştim bunun kızıma. Bu arada satın aldıklarımızın arasında bu yatak var. Ayrıca minderi var. Şu anda burada Can kalıyor. Can'ın terlikleri. Minnoş minnoş, pek tatlıymış. Bu perdeyle şu gardırobu da satın aldık. Yani yeterli, çok büyük değil, odaya göre uygun, ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gardırop. Şöyle yine mutfaktan ve oturma odamızdan yatak odamıza doğru giriş yapalım. Önce karşıdan paylaşayım sizinle. Bu oda çok küçük değil. Yani o da bir şans. Şöyle göstereyim, bakın. Burada kocaman bir yatak. Biraz sonra ayrıntılı gösteririm ama komple odayı göstermek için ışığı da yaktım. Sanırım aydınlık. Burayı da böyle görüyorsunuz. Durun karşıya geçeyim. Oradan paylaşayım. Hani bana mutluluğun resmini çizer misin deseniz şu anda ben size bu yatağı gösterirdim. Çünkü geldiğimden bu yana iki kızımla beraber bu yatakta yatıyoruz. Hepimiz el ele tutuşarak uyuyoruz. Tabii ta uyuma moduna girene kadar. Ondan sonra ben bir böyle selameti seviyorum. Bu bizim gerçekten çok hoşumuza gidiyor. Bu arada bu yatağı da minderi de kendimiz aldık. Böyle. Yatak yalnız gerçekten çok rahatmış. Hiç belim, sırtım ağrımadı. Bu gardırobu kızım Trendyol'dan almış. Bu üstündeki ahşapları da söylemişti de ben şimdi anımsayamıyorum. Bu şekilde gözüküyor. Gardırobu da gayet kullanışlı. Şöyle geçeyim. Şu dolapta ben onu dolap zannediyordum. Meğerse o kombinin olduğu dolapmış. Bunu ev sahibi yaptırmış. Bir de şöyle geçeceğim. Burada da bir makyaj masası var. Bu masif ağaçtan yerinden kalkmıyor. Bunu da satın aldık. Laptop çantam var. Bakın orada görüyorsunuz değil mi? Zara da ders yapıyordu. Dedim ki anneciğim bir 5 dakika bana fırsat ver. Dışarı çıktı şimdi. O da oturma odamızda oturuyor. Terliklerimi çıkarmıştım. Ses yapmayayım. Şu ahşap yere laminanta basarken de o da orada kaldı. Böyle bir yatak odası diyeyim artık. Bunu da çoktan almış. Bayağı bir güldük ona. İşte hani önceden kıyafet bakıyordum. Şimdi artık hep ev eşyası bakıyorum dediği için. Taburelerimiz de bunlar. Bunlardan 3 tane. Bunları da Trendyol'dan almış. Bunu özellikle bir göstereyim size. Güzelmiş bunlar. Yani geldiğimizden bu yana bunlarda oturuyoruz. Çok rahat. Üzeri deri değildir mutlaka. İmitasyondur ama rahat yani. Eğer görmüşseniz önerebilirim size de. Burada çok işimizi gördü. Zara'nın doğum gününde hediye alamamıştım diye kızım bunu almış getirmiş. Şimdi Zara'nın 1 numaralı oyuncağı bu oldu. İstanbul'daki evimiz bu kadar. Koridorumuzu da görüyorsunuz. Oturma odamızı da görüyorsunuz. Minik ama sempatik, sıcacık bir yuva. Unutmadan Love Your Dreams. Rüyalarını sev. Böyle plastik gibi de değil. Farklı bir materyalden yapılmış. Onu da Trendyol'dan aldığını söyledi. Bu arada dolaba çarptım. Bu nevresim takımını da Trendyol'dan almış. İşte bizim minik yuvamız da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ben açıkçası hani çok büyük bir evden gelip de böyle mini minnacık bir eve gelmiş olmam kesinlikle yadırgamadım. Sonuçta benim evlatlarım neredeyse, benim sevdiklerim neredeyse benim yuvam orası olur. Allah
başımızın üstünden çatılarımızı eksik etmesin. Önemli olan gerçekten ev değil, içinde bulunan huzurdur. Huzurumuz daim olsun. Bir de benim kızımın evinde en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi inanılmaz böyle nezih ve güzel bir semtte olması. Zaten böyle insanlara baktığınız zaman insanların nezaketinden algılayabiliyorsunuz. Bu beni çok mutlu etti. Ayrıca İstanbul gibi yerde kızım yürüyerek 10 dakika sonra iş yerine gidebiliyor. Bu ayrıca mutlu etti. Sonra işte bebek bile yürüme mesafesinde, tabii biraz yürümek gerekiyor. Gittim mi? Gitmedim. O ayrı bir konu ama hiç sorun değil. Ben sonuçta buraya gerçekten gezmeye gelmedim. Çocuğumu şöyle sarıp sarmalamaya geldim. Biraz önce de söylediğim gibi. Ayrıca büyük alışveriş merkezleri, bütün marketler ayağımın altında. Bunlar beni mutlu etti. Ve en önemlisi güvenlikli bir evde olmuş olması. Birkaç tane komşusuyla tanıştık. Onlarla muhabbet ettik. Çok tatlı insanlar. Bu da bana çok önemli ölçüde bir güven verdi. Yani insan daha ne ister ki? Evet, artık ben videomu burada bitiriyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. YouTube videoları için yorumlar çok önemli. Hepinizin minik bir kalbini alırım. Ayrıca fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Onları da videomun altında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, ki ilk videolarından siz haberdar olabilin. Ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.